Yavuz Sultan Selim'in Doğu Seferi'nde bir yörük topluluğu vardı. Hiç düşündün mü sancaklı yörükleri aslında kimdi? Buradaki sancak ellerinde taşıdıkları özel bir bayrak değildi. Osmanlı ordusunda taşra kuvvetleri bağlı oldukları sancaklar altında toplanır ve sefere öyle katılırlardı. Sancaklıların sözlü anlatısında da isimlerinin kökeni Yavuz Sultan Selim'in 1514'teki Çaldıran Seferi'ne bağlandı. Atalarının Şehsuvaroğlu Ali Bey'in yanında bu sefere katıldığı anlatıldı. Şehsuvaroğlu Ali Bey, Dulkadırlı Türkmenleri ile Osmanlı ordusunun öncü kuvvetine kumanda etmişti. Yüzyıllar sonra Sancaklıların izleri Manisa ile İzmir arasında daha belirgin hale geldi. Sipil Dağı çevresi, Kemalpaşa ve Bornova onların göç ve yerleşim sahalarından oldu. 1791'de Sancaklıların bir bölümü Bozköy'e yerleştirildi ama iskan göçü hemen sona erdirmedi. 1852'de bile Bornova ile Manisa arasında 25-30 çadır halinde yaşayan Sancaklı yörükleri vardı. Zamanla göç yollarının yerini köyler aldı. Sancaklı Bozköy, Sancaklı İğdecik ve Sancaklı Uzunçınar gibi yerleşimler ortaya çıktı. Yerleşik hayata geçseler de eski yörük hayatının izleri dokumalarında yaşamaya devam etti. Kemalpaşa çevresindeki Sancaklılar zili adı verilen teknikle kilim, heybe ve çuvallar dokudu. Bu teknikte atkı ve çözgünün yanında renkli desen iplikleri kullanılıyor, dokumanın yüzeyinde belirgin geometrik şekiller oluşturuluyordu. Sancaklılar ise bu dokumalara oturgan diyordu. Yere serilenlere oturgan kilim, eşya taşımakta kullanılanlar oturgan heybe, yük ve erzak için hazırlananlar ise oturgan çuval olarak adlandırılıyordu. Yani bu dokumalar yalnızca süs değil, yörük hayatının taşıma, saklama ve günlük kullanım ihtiyaçlarının bir parçasıydı. Böylece Sancaklılar göçer hayattan yerleşik hayata geçerken adlarını, dokumalarını ve yörük kültürünün izlerini Manisa ile İzmir arasında yaşatmaya devam etti. Evet, sırada Harmandalı yörükleri var. Kaçırmamak için kanala abone olmayı sakın unutma.